Isper olarak hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde yaşanan değişimi ele almak amacıyla hazırladığımız Retail programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koç Dijital Genel Müdürü Önder Kaplancık. Önder, hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Çok iyiyim, sağ olasın. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Koç Holding'in teknoloji markalarından birisi olan Koç Dijital, perakende ve hızlı tüketim sektörlerinin dijital dönüşümüne önemli katkılarda bulunuyor. Bizim tanışıklığımız oldukça eskiye dayanıyor. 2002-2003 yıllarından beri birbirimizi tanıyoruz. 17-18 sene oldu, oldukça uzun bir süre. Carrefour'sa, Teknosa, hepsi burada. Uzun yıllar perakende sektöründe deneyimin var. Hem online'ı hem offline'ı görmek çok kişiye nasip olmaz. Bu anlamda geniş yelpazede bugün konuşacağımız konular içerisinde bize ışık tutacak ipuçlarını verebilirsin diye düşünüyorum. Sohbetimiz içerisinde teknoloji, hızlı tüketim, perakende konuşacağız ama ilk sorumu birazcık Covid ile alakalı sormak istiyorum. Sağlık krizine ve bunun tetiklediği ekonomik belirsizliğe şirketiniz nasıl tepki verdi? Şirket içi süreçlerinizde ve iş yapış şekillerinde geçici ve kalıcı ne gibi değişiklikler olduğunu düşünüyorsunuz? Biz de 18 Mart itibariyle evden çalışan şirketlerdeyiz. Tabii ama Koç Dijital tarafı biliyorsunuz Koç Sistem'in bir alt şirketi. Evet. Koç Dijital tarafı tamamen eve geçmekle birlikte Koç Sistem'de yaklaşık 300 kişi saha hizmetlerinde hizmette çalışan arkadaşlarımız çalışmaya devam ettiler. Ofiste veya müşterilerde çalışmaya devam ettiler. Sonuçta 1500 şirketin altyapısının düzgün çalışması gerekiyor. Koç Sistem'e hizmet verdiği o arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla bu hizmetlerini devam ettirdiler. Ofise eve geçer geçmez hemen bu video kollarımız başladı zaten. Takvimlerimizi değiştirdik. Daha sık birebir toplantı yapma ihtiyacı hissettim arkadaşlarıma. Ekip arkadaşlarına sık sık hemen her günü bir stand-up diyordum. Böyle her sabah bir stand-up koydum. Farklı toplantı sayısını arttırdık. Biz de böyle günde 9-10 saat bilgisayar başında geçirir hale geldik. Fakat faydasını gördük. Yani bu dönem bize yaradı Gökhan, açık söylemek gerekirse. Hem işlerimizde arkadaşların sprintlerdeki puanları da iyileşti. Görüyorum yani daha da iyileşti. İyiydi, daha da yukarı çıktığını görüyorum. Üretiminizin arttığını görüyorum. Verimliliğimizin arttığını görüyorum. İşlerimiz de çok şükür daha da arttı. Daha da iyi bir noktaya doğru gidiyor. O yüzden bu evden çalışma bize kısa vadede, yani orta ve uzun vadede ne olur bilemiyorum ama kısa vadede bize yaradı diyebilirim. Süper. Peki devam edecek mi? Yani hani bunun yani şimdi bazı kişilerle konuştuğumda şeyi duyuyorum. Yani biz artık şu ekiplerimizi kesinlikle remote çalıştıracağız ya da şu işlerimizi remote yapmaya devam edeceğiz Covid sonrası da diyorlar. Sizin de böyle şeyleriniz var mı? Tespitleriniz var mı? Tabii ya aslında şimdi biz her akşam, her sabah üst yönetim olarak kendi aramızda konuşuyoruz. Bu konu açıldı. Bu konu 2 saat, 3 saat sürebiliyor. Çünkü evet yani kesin evden çalışan bir ekibimiz olacak. Yani burada fakat kurallarını daha tam net koyamadık. Hani bunu A-B takımı mı yapsak? Yoksa her gün A-B-C-D-E takımı mı yapsak? Opsiyonel mi yapsak? Yani şehir içi, şehir dışı izin versek mi, vermesek mi? Kurallarını netleştirmeye çalışıyoruz ama bu artık hayatımızın bir parçası olacak. O netleşti. Bir yandan bir takım yani böyle her departmandan bir kişinin olduğu bir takım ofise nasıl döneceğimizin planını yapıyor. Sonuçta turnikesinden yemekhanesine, işte separatörlerden tuvaletine kadar, mutfaklara kadar her yerin farklı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Farklı bir şekilde süreci olması gerekiyor. Aynen. Bunun için çalışıyorlar. Artık hani masalar ayrımlı mı olması yoksa herkesin sabit masası devam mı etmeli? Yani onları çalışıyoruz, onları konuşuyoruz. Yani tek kesin olan şey bu evden çalışma belli kitle için devam edeceği. Fakat kuralları nasıl olacak daha tam biz de netleştirmedik. Bunun üzerinde kafa yoruyoruz şu anda. Süper. Şimdi şeyden önce yani teknoloji perakendeye geçişten önce bir de ara aşama var. Orada da müşterilerde ne görüyorsunuz? Yani genel olarak baktığımızda müşterilerin hayatında ne değişti? Ya şöyle söyleyeyim, biz... Bu soruyu şöyle de sorabilirim. Neye daha çok öncelik vermeye başladılar? Yani öncelikleri nasıl oldu? Açık konuşmak gerekirse bizim işlere öncelik verdiklerini hissediyoruz. Çünkü şu aralar inanılmaz sayıda sunum yapmak, demo yapmak, POC yapma ihtiyacı doğdu müşterilerden. Yani daha önce böyle çok zorlandığımız, bir türlü ulaşamadığımız veya sonlandıramadığımız işlerde çok ciddi dönüşler almaya başladık. Yani artık herkes farklı bir dünyaya gittiğinin, artık
dijitalleşmenin zorunlu olduğunun farkında. Yani herkes diyor ki artık ileri analitik kullanmalıyım, yapay zeka kullanmalıyım, ben nesnelerin internetini kullanmalıyım ve verimimi arttırmalıyım. Yeni dünya düzeni bunları gerektiriyor. Bunu herkes farkına vardı. Yani daha doğrusu diyeyim, bunun farkına vardı. Biz normalde hani uzun zamandır uğraştığımız çoğu işi kapatmaya başladık. Bir anda böyle geri dönüşleri olmaya başladı. Veya bizi yani toplantı yapmakta zorlandığımız, tekrardan aradığımız müşterilerimizden çok sık davet almaya başladık. Gelin şu konuyu konuşalım, gelin bunu nasıl yapabiliriz, anlatın diye. Böyle arkadaşlarım gerçekten böyle tam yoğun bir şekilde bunlara cevap vermeye çalışıyor. Çok memnunuz bu durumdan. Daha da artacağını hissediyoruz. Yani bu yeni dünya düzeninin analitiği öne çıkartacağını, nesnelerin internetini, işte görsel video analitiğinin öne çıkacağını görebiliyoruz. Müşterilerden çok hissettiğimiz bu. Süper. Şimdi o zaman şöyle biraz da perakendeye doğru gidelim. Perakendede online zaten hepimizin bildiği bir şeydi. Yani klasik brick and mortar perakende mantığının yanında bunu yapanların da aslında yaptığı veya yeni iş modelleriyle yapmaya çalışan firmaların olduğunu biliyorduk. Bunun yanına çok ciddi şekilde click and collect gibi, direct to consumer gibi bazı yeni kavramlar gelmeye başladı. Bu bağlamda Covid sonrası teknoloji kullanımının perakendede nasıl değişeceğini düşünüyorsun? Aslında kavramlar yeni değil ama insanlar ya böyle kavramların olduğunu ve bunların Bunlar işe yarıyormuş demeye başladılar aslında. Evet, aynen işe yaradığını şimdi fark etti. Kavramlar yeni değil ama şimdi ben şunu gözlemledim Gökhan, açık söylemek gerekirse. Olay 18 Mart'ta başladı. Evet. İlk an çok yaşandı. Yani stoklar bulunamıyor. Yani hepimiz evden böyle her şeyi çevirince gördük ki stoklar yokmuş yerinde. Biz atıyorum 50 çeşit mal söylüyoruz. İşte 20'si gelebiliyor, 30'u gelebiliyor. Lojistikte sorunlar geldi. Böyle sürekli mesaj almaya başladık. İşte yola çıkacak, ha çıktı çıkacak. Yani aradan bir hafta geçiyor, özür dileriz daha çıkartamadık ama ilk başta bir hazırlıksız yakalandı perakende. Yani aslında bu çoklu kanal kavramı onlarca yıldır Avrupa'da var, Türk ülkemizde de var. Bunu başarılı yürüten firmalar var ama birçoğunda bir zorlanma olduğunu gördük. Şimdi ilk ayı ben hani ilk ayın özürü olmaz diyerek hani ikinci ayı baktığımda hala zorlanan firmalar olduğunu görüyorum. Aslında çoklu kanalın kendine göre bir takım dinamikleri var. Bunu doğru uygulamaları gerekiyor. Şimdi ne var? Temelde stoğu doğru yönetmeniz gerekiyor. Eskiden mağazada görüyordu, müşteri alıyordu. Görmüyordu, almıyordu. Şimdi böyle bir dünya yok artık. Sizin stoğunuzu net bir şekilde her iki kanalınızda da, kaç kanalınız varsa işte çağrı merkezinizde satış yapabiliyor olabilirsiniz. İnternetten, kasadan, her noktadan yaptığı satış için doğru bir stoğunuzun olması lazım. Bu stokta eğer bir eksiklik varsa bunu hızlı bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Yani insanların artık stoğu evet arkada depoda işte biri gider de alır getirir. Böyle bir lüks olmadığını görmeleri lazım. Yani sizin stoğunuzun sağlıklı bir şekilde her zaman mağazanın içinde durması lazım. Assortment yani çeşitlendirme çok önem kazanıyor. Şimdi eskiden sadece bir noktadan sergileri depodan mağazalara gönderiyordunuz. Belki de internetinizle depodan yönetiyordunuz ama şimdi çoğu firma artık mağazadan evlere sipariş gönderebiliyor. Bu durumda sizin mağazaya koyduğunuz ürün sadece oraya gelen değil, çevreden isteyecek kişiler için de doğru assortmentta olmalı ve doğru adette olmalı. Yani eksik olmamalı, fazla olmamalı. İyi yönetmek gerekiyor. Yani aslında hepsi, bu söylediklerimin hepsi optimizasyona gidiyor. Sizin artık mağazanızın hem planogramı optimize etmeniz lazım. Yeni ne kadar yer ayıracaksınız? Hem hangi ürünleri koyacaksınız mağazanıza? Ne kadar koyacaksınız? Ne kadar sıklıkla tekrardan yenisini koyacaksınız? Arka depoda ne kadar olacak? Ön depoda ne kadar olacak? Bunların tamamını optimize etme ihtiyacı var. Sayılar o kadar yüksek ve hızlı olduğu için bunları da mutlaka ileri analitikle, makine öğrenmesiyle, kendi kendine öğrenen algoritmalarla yapılması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer alanda zorlandıkları lojistik tarafı. Yani lojistik firmaları da biraz hazırlıksız yakalandı. Bir toparlanma dönemi olduğunu ben de görüyorum ama hala ideal noktada değil. Lojistik bu kadar çok dijitalleşmeye hazır değillerdi. Orada da çok ciddi optimizasyon ihtiyaçları var. Yani hem rotayı optimize etmek lazım. Hangi noktalara, yani şu anda biliyorsunuz hızlı teslim eden şirketler buna önem veriyorlar. Hangi noktalarda stok tutmaları lazım? Buradan ne kadar optimum götürecek? Yani tamamen işi ileri analitiğe dayanan algoritmalarla çalışmak zorunda kaldı perakende sektörü. Bu yapıya ayak uyduranlar zaten bu rekabet için varlığını sürdürecekler ama buradan geri kalanlar zaman içinde çok zorlanacaklar. Peki aklıma gelen bir şey var. Türkiye'deki perakendecileri dünyadakilerle karşılaştırdığında
Türkiye'dekileri nasıl görüyorsun? Yani hangi konularda daha iyiler, hangi konularda daha çok teknoloji kullanımına veya gelişime açıklar? Türkiye'deki, yani ben bir düz perakende olduğum zamanlar bir takım IT şirketlerinin danışma kurullarında da yer aldım. Yani çok dünya çapındaki firmaların danışma kurullarında yer aldım ve bu sayede çok ciddi bir networkleşme şansım oldu. Özellikle böyle 5 milyar doların üzerinde cirosu olan birçok perakendeciyle tanıştım. Gerçekten o optimizasyon konularında ülkemiz birazcık geriden geliyor. Yani daha bizim ülkemiz genelde bir konuya geç başlar ama daha hızlı gider ve Evet. daha hızlı gider. Yani bakın, biz BCG ile ortak kurduk şirketi. Hı hı. Önce BCG'nin ileri analitik'teki Gamma diye bir şirketi var. Evet. Oradaki kişi sayısı 400'dü. Yılbaşında ben Paris'e gittiğimde 940 kişi olmuşlardı. Yani sadece 1,5-2 yıl içinde. İnanılmaz bir talep var. Optimizasyona, ileri analitik inanılmaz bir talep var. Çünkü marjlar hiçbir zaman artık yükselmeyecek. Yani EBITDA'lar 2 ile 5 arası bir yerde olacak. Bu EBITDA 2 ile 5 arası bir yerde olduğu zaman sizin süreçlerinizi optimize etmeniz lazım ki yani onu 3'ten 3,1'e çıkartmanız, Evet. 3,2'ye çıkartmanız için gerçekten çok ciddi ileri analitik yapmanız gerekiyor. Oralarda daha iyi olduklarını gördüm ben. Hı Yani hı. kendimize göre artımız var. Yani dinamik bir ülkeyiz. Genç nüfusun artısı var. Yani Avrupa'da birçok perakende şirketinin mağaza çalışan yaş ortalaması 40 civarında, 35'e Doğru. arasında. Bizde bu sayı 30'un altında. Yani 30'un üstündekiler çok yapmıyor. O da bir enerjik bir ortam yaratıyor ama yani bu dijitalleşmeyle birlikte yani çoklu kanala geçtiğimiz zaman bizdeki optimizasyon ihtiyacı da artacaktır ve biz de Avrupalıların yaptığı gibi bu alana yönelmemiz gerekecek. Bir diğer alan da bizim bir parça iyi yaptığımız bir alan. Yani böyle şu Evet. müşteri tarafında, müşteri CRM tarafında ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sadakat kartlarımız iyi, işte banka kartlarımız iyi. Oralarda iyi fakat oranın da işte gerekli tavsiye motorları olsun, segmentasyon olsun. Oralarda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani biz müşterimizdeki CRM aktiviteleri konusunda Avrupa'dan geri değiliz. Fakat orada da ileri analitikte yapılacak işler olduğunu düşünüyorum. Doğru. Müşteriye hangi ürünü tavsiye etmelisiniz? Ekranda çıktığı zaman ona özel bir önünüz çıkmalı, onun zevkine göre. Oralarda da gidecek yolumuz olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki yani teknoloji kullanımı, stok, envanter yönetimi, optimizasyon, yani bunların hepsi gerçekten yapay zeka gibi, advanced analytics gibi, computer vision gibi, yapay görme gibi teknolojileri kullanarak iyileştirilebilir. Biz Tabii ki. mesela ya Vispero olarak baktığımızda COVID öncesi gelen bir trendti bu. Covid bu trendi hızlandırdı. Sonrasında da aşağı yukarı nasıl gelişebileceğiyle ilgili ipuçları müşterilerden, pazardan elde ediyoruz, elde etmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla mağaza içi otomasyon artacak gibi gözüküyor. E, yani özellikle mağaza içi depodan malın rafa taşınması ve bunun daha seri ve daha iyi bir şekilde yapılması ve bunun verimliliğinin yani hem e, daha az kişiyle daha çok çıktı üretilmesi diyeyim. Bir tanesi gördüğümüz bu. İkincisi de rafın 7/24 aslında takip edilerek sabit kameralarla bu duvara yukarıdan monte edilen kameralar da olabilir. Rafa yerleştirilen, rafın karşısındaki alana yerleştirilen kameralar da olabilir. Rafın 7/24 izlenerek aslında raftaki envanterin takip edilmesi, böylelikle malın rafta mı duruyor, depoda mı duruyor, kesin sonucunun elde edilmesi aslında mümkün olabiliyor. Bu önemli çünkü bu tedarik zincirini ve satışınızı etkiliyor. Bir de Tabii. bunun dışında tabii 7/24 izlediğinizde mağazaya özel planogram yapabilir hale geliyorsunuz ve bu Tabii. planogramı kişi kendi kafasına göre değiştiremez hale geliyor Tabii. veya değiştirirse hemen fark eder hale geliyorsunuz. Tabii. Ya Bunun gibi aslında şeyler de, sen faydalar da var. Bu açtığım yerden devam edersek bu tabii. teknolojilerin perakendede kullanımı önümüzdeki dönemde nasıl olacak? Tabii. Yani sen aslında kanayan yaraları işaret ettin. Şimdi Evet, perakendede herhangi bir perakendecinin mağaza stoğuyla depo stoğunu sağlıklı takip ettiğini çok düşünmüyorum. Yani özellikle gıdada çok zor. 35 bin kalem ürün var. Arka depo binlerce metrekare. İçeride farklı farklı yerlerde. Ön depo doğru. zaten mağaza teşhir alanında var. Bunu iri yani küçük tekstilde de aynı dert vardır. Elektronikte de aynı dert vardır. Yani sizin arkadaki ürünü, dışarıdaki ürünü takip etmek o kadar kolay değildir. Sonuçta teşhirde doğru ürünü koymalısınız ki müşteri satın alsın. Doğru. Burada bir tane dert var ki sen bunların hepsine de aslında kanayan yaralara parmak bastın. Yani bir kere o büyük mağaza içinde neyi nereye koyacağız? Yani o planogram sürekli değişir.
çok yetenekli mağaza müdürlerimiz vardır. Gerçekten yeteneklidir. Gerçekten de işi iyi de biliyordur ama şimdi merkezdeki planogramın doğru olmadığını düşünür. Yani kendisinin daha iyi bir şey yapacağını düşünür. Yapmasında da belki de doğrusunu yapıyor ama bunun tarihçesi veya kaydı olmuyor. Yani siz bunu fark edemiyorsunuz. Adam diyor ki ya yok kardeşim ben şu grubu aldım buraya koydum, bu grubu aldım buraya koydum. Onun denetlemesi çok kolay değil. Ya da başka dertler de olabilir. Mesela siz hook kanca koyuyorsunuz. Evet. Kanca onluk olarak kaydediyorsunuz ama adam kafasına göre getirmiş onu işi yapan beşlik bir kanca getirmiş oraya. Farkında bile değilsiniz. Yani Evet. adam ya da 20'lik kanca getirmişsiniz. Orada onu yapan adamın ne kadarlık yaptığını bilemeyebilirsiniz. Ya da o kancalarda farklı ürünler olabilir. Yani bütün bunları aslında denetlemek, takip etmek o kadar zor ki ve buradan dolayı da yani müşteri geliyor. Alıştığı yerde ürünü göremiyor ve diyor ki ya hay Allah bu ürün yokmuş diyor, gidebiliyor. Ciddi bir kayba da yol açıyor veya etmiş farkında değil. Yani aslında birilerinin onları uyarması ve arkadan getirip ve de çok satan bir ürünse bunu uyarması lazım. Burada yani temel sorun Vispera'nın çözümlerini biliyorum. Aytül hocamız ben Boğaziçi'ndeyken ta 80'li yılların sonunda 90'lı yıllarda bile bu konularda çalışan bir hocamız olduğu için sektörde de çok bilinen, saygı duyulan bir insan olduğu için yaptığı işleri de biliyorum. Orada videonun yani video analitikle yapılacak işin böyle bunun sağlıklı takip etmesi için müthiş bir faydası olacak. Merkezi, sağlıklı, düzgün, arkada stok bittiği anda uyaran sistemlerin aslında perakendecilerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Fazla alternatif de yok yani. Hani ben onu yapmayayım da başka bir şekilde çözeyim dediğiniz zaman da yani video dışında bir alternatifle çözmek çok kolay olmuyor. Ya arka deponun oraya bir tane barkod okuyucu koyacaksınız. Ürünü aldığınızda getirdiğiniz geri iade olduğunda orada okutacaksınız ki bunun yaratacağı operasyonel yük kolay kolay kaldırılabilecek bir yük değil. Ya da videoyla takip edip, kameralarla takip edip mağazanızı denetleyeceksiniz ve işte son durumuna bakacaksınız. Orada image processing yapıp orada stok doğru yerde mi, doğru miktarda mı onları görüp takibini yapacaksınız. Çok fazla seçeneğiniz kalmıyor. Kesinlikle öyle. Yani çok fazla şey yok. Birkaç alternatif var. Yani bunu ya sabit kameralı yani rafa yerleştirilen sabit kamerayla yapılabilir. Ya mağaza içi robotlarla yapılabilir ya da drone ile yapılabilir. Yani bu üçü şu anda aktif olarak test ediliyor. Sabit kamerayla yapmanın avantajı şey oluyor. Yani 7/24 rafa aynı açıyla ve aynı yerden baktığınız için mağaza içi robottan farklı olarak daha sağlıklı ve referans bilgisi net olan bilgi toplama şansı oluyor. Bir tık daha şeyi var, avantajı açıkçası var. Tabii. Şimdi bakın bu çoklu kanalda gelince hani başta söyledim aslında senin söylediklerini örtüştürürsek çoklu kanal dediğiniz zaman yani şimdi zamana karşı bir yarış yapılıyor. Bir slot verdiniz, bir mouse seçtiniz. İşte atıyorum 16-17 arası bir slot verdiniz ve o elemanın bunu toparlaması lazım. Ve orada göremediği anda yani Evet. direkt sizin yapabileceği tek şey var. Kusura bakmayın ben bunu alamıyorum. Yani arka depoda gidip bakma şansı yok. O yüzden bir tarafta sürekli sağlıklı tutmanız lazım. Optimum sayıda doğru ürünü doğru yerde ve doğru sayıda tutmak zorundasınız. Bunu da sağlıklı takip etmeniz gerekecek. Yani bir oyunogramda bu vardı, yoktu. Şimdi arkaya gidip bakayım. Böyle bir lüksünüz yok. Yani hızlı bir şekilde iletmeniz gerekecek çok kanalda. Aynen öyle. Bir aklıma gelen bir şey daha var. Şeye baktığımızda soruyu açıyor. Aklıma gerçekten yeni bir şey geldi. Şimdi biz bu konudaki trendlere baktığımızda hızlı tüketim şirketi de yani zaten eskiden mobil kamerayla ya da mobil cihazla çekilen resimlerle rafların durumunu takip etme hem denetim mekanizmasıyla hem kendi saha ekipleriyle zaten yıllardır yaptıkları bir konu. Visper olarak oraya da bir çözüm sağlıyoruz. Ama sabit kameralı çözüm hızlı tüketim şirketine de daha fazla aslında veri sağlıyor ve daha anlık veri sağlıyor. Buradan şeyi soracağım. Yani bu tip çözümlerin sahipliğinin sadece perakende şirketinde olmadığı, hem hızlı tüketim şirketinin hem perakende şirketinin beraber olduğu modeller olabilir mi? Veri odaklı modeller. Şimdi hızlı tüketimin derdi ne? Yani hızlı tüketim üreticilerinin derdi ne? Yani bir kere hani yeterince atıyorum mesela adam bir raf parası veriyor ve diyor ki benimki önde olacak diyor. Doğru. Ve benimki kasanın yanında olacak diyor. Ya da ben sana buzdolabı vereceğim, buzdolabının içinde benim ürünler olacak diyor. Evet. Diyor ki bir de tavsiye edilen fiyat diye bir şey vardır. Yani şimdi rekabet olması diye direkt böyle şeyler ama yani tavsiye edilen bir fiyat da söylüyor. Şimdi bütün bunları kontrol etmesi lazım. Yani o buzdolabına başka ürün olmaması lazım. Eğer raf parasının önde olması gerekiyorsa önde olması lazım. İlk ya da girişte bu başlığı vardır ya sıranın en başında olması gerekiyorsa orada olması lazım. Kasanın yanında olması lazım. Şimdi bunu binlerce bir hızlı tüketim yani bütün ülke çapında bir markaysa birkaç yüz bin tane noktada oluyorlar.
Kesinlikle öyle. Geleneksel sadece organize perakende değil, geleneksel kanalda da olur. Yani spor salonları da artık bir noktadır. İşte ne bileyim sinemalar da bir noktadır. Artık her yerde bu satış noktası olarak kalıyor. Ve bunların hepsinde doğru olabilmesini takip etmek insan gücüyle yapılacak bir iş değil. Fiyatlar doğru mu? Yeri doğru mu? Farklı bir ürün var mı? Stok bitti mi? Yani belki de arkada ürünü buzdolabı bomboş. Evet. Buzdolabında belki farklı bir fiyat kaldı. Yani sen fiyatı değiştirdin, kampanya yaptın. Atıyorum 9'a indirdin, 8'e indirdin. O hala 10 olarak tutuyor. Yani senin ulusal bir kampanya yaptın. Her yerde bunu reklamını yaptın ama bu senin oradaki etikete yansımamış olabilir. Bütün bunlar insan gücüyle takip edilecek bir şey değil. Mutlaka video analitikle yapılması lazım. Bunların merkezi olarak yani normalde olması gerekenle kameranın gösterdiği arası birbirinin üzerine gelip o farkların raporlanması lazım. O zaman verimlilik ortaya çıkacaktır. Yani aslında hızlı tüketim firmalarının da buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Anladım. Süper. Ben sorularımın tamamını sordum. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Şu an için yok. Yani ben sadece yeni normalde bu alanın başta söylediğim gibi yani bizim için de herkes için de yeni normalde bir şaşkınlığımızı attık üzerinden. Yani ilk bir ay böyleydi. 2 ay geçti. Evet. 2 ay herkes bir şirkette sürekli yeni normal nasıl olacak? Yeni normalde neye dikkat etmeliyiz? Bunları konuşuyoruz. Başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Yani muhtemelen hemen hemen her şirket bunu konuşuyordu. Yani yeni normalde biz neyi daha iyi yapmalıyız? Burada nasıl rekabet olmaz? Şirketin sürekliliğini, karlılığını nasıl sağlamalıyız? Ben birçok şirketin en çok konuşacağı konuların bunlar olacağını düşünüyorum. Yani ben nasıl stoğumu daha iyi yönetirim? Nasıl mağazamı daha iyi yönetirim? Nasıl müşterimi daha iyi yönetirim? Nasıl çoklu kanalımı, yani sadece artık fiziksel mağaza değil. Herkesten şey duyuyorsunuz. Yani 2 katı arttı online'ımız, 4 katı arttı, 10 katı arttı diyenler var. Her ikisini birden nasıl yönetirim? Herkes şu anda onları konuşuyor tahmin ediyorum. Ve kısa süre içinde birçok firmadan bu konuda hamleler geleceğini düşünüyorum. Yani sonuçları da iyi olacaktır. Bizim Türklerin en güzel özelliklerinden biri hemen adapte oluruz. Evet. Tamam abi sen de krize adapte olma yeteneğimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok çabuk adapte oluyoruz. Yıllardır belirsiz bir ortamlarda yaşamış olan bir halk olduğu. Buradan da biz Türk şirketlerinin güçlü bir şekilde çıkacağını, hemen adapte olup doğru hamleler yapacağına inanıyorum. Sonuçlarını kısa süre sonra göreceğimizi düşünüyorum. Süper. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Retail'a katılarak bizlere vakit ayırdın. Çok değerli bilgiler paylaştın. Hep beraber ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Elbette hani bunun sonuçlarını beraber görüyor, değerlendiriyor olacağız. Her şeyden önce sağlık diyerek yeniden normal hayatımıza geri döneceğimiz ve bütün bu sürecin de bir an önce eski haline dönmese bile yeni bir normale döneceği günleri bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.